F-35 meselesinde rüzgar tersine dönmüş olabilir. ABD'nin Türkiye'deki en yetkili ismi Büyükelçi Tom Barak'tan çok ilginç bir açıklama geldi bu hafta. 4 ila 6 ay dedi. Önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde bu F-35 ve S-400 düğümü çözülebilir. Türkiye programdaki yerine dönebilir dedi. O yüzden bugün bu konuyu detaylarıyla konuşuyoruz. Bugün bu videoda meselenin perde arkasını konuşacağız. Bu bir oyalama taktiği mi? Yoksa bizim gökyüzündeki gururumuz, milli muharip uçağımız Kaan uçunca eteklerimi tutuştu? Trump'ın dostum Erdoğan faktörü mü devreye girdi? Yoksa işin içinde başka bir pazarlık mı var? Önce şu haberi bir netleştirelim. ABD Büyükelçisi Tom Barak öyle sıradan bir diplomat değil. Bu adam ABD Başkanı Donald Trump'ın çok eski dostu. Yani bu adam konuştuğu zaman bir diplomattan ziyade aslında bir nevi Beyaz Saray'ın Trump'ın aklındakini konuşuyor diyebiliriz. Biraz içeriden sızıntı havasında okuyabiliriz söylemlerini. Barak Aralık ayının başında Abu Dhabi'de bir toplantıda çıktı ve dedi ki Türkiye ile S-400 konusundaki sorunları çözmeye çok yakınız. Türkler bu sistemin işletilemez yani aktif değil şekilde olması konusunda önemli adımlar attı. 4 ila 6 ay içinde bu iş tatlıya bağlanır. Burada 4-6 ay lafı çok önemli. Diplomaside genelde ileride bakacağız, endişelerimiz sürüyor gibi yuvarlak laflar edilir. Tarih verilmez. Eğer bir büyükelçi tarih veriyorsa arka kapılarda, kapalı oda görüşmelerinde bir pazarlık bitmiş veya sıkışılmış demektir. Ya da karşı tarafın nabzını yokluyordur. Her ikisi de olabilir ama Trump'ın zaten F-35'leri Türkiye'ye vermeye istekli olduğunu biliyoruz. S-400 konusunda da Türkiye'yi haklı bulduğunu daha önce söylemişti. O yüzden bu açıklama bir nabız yoklama olmayabilir. Peki neden şimdi? Yani ne değişti? Bizi bu projeden çıkardıklarına ne demişlerdi? Siz Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldınız. Eğer F-35 ile S-400 yan yana gelirse S-400 bu uçağın sırlarını çalar. Moskova'ya gönderir. Bizi katsa yaptırımları kapsamına soktular. Savunma sanayimize ambargo koydular. Uçak için peşin ödediğimiz 1,4 milyar doların üzerine yattılar. 4 tane uçağımız üretildi. Üzerine Türk bayrağı basıldı ama bize teslim etmeyip hangara çektiler. İşte şimdi Büyükelçi diyor ki tamam galiba bir yolunu bulduk. O yolun ne olduğunu birazdan değiniriz ama önce şunu bir soralım. ABD durup dururken neden bize gelin barışalım dedi? Kara kaşımıza kara gözümüze aşık değiller elbette. Asıl mesele Kaan projesinde gizli. Biz F-35 programından çıkarıldığımızda ne dedik? Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. O günlerde Batı medyası bizimle dalga geçti. Türkiye maket uçak yapıyor. Kalorifer peteğine benziyor. Bu uçmaz. Seçim yatırımı dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi o manşetleri? Söylenenleri görünce Batı medyasıyla alakası ne? Bunları bizim gazeteciler söyledi demiştinizdir muhtemelen ama bunları diyen gazeteciler benim için Batı medyası. O yüzden bu ifadeyi seçtim. Neyse sonra ne oldu? 2024'ün Şubat ayında o uçmaz dedikleri Kaan gökyüzüyle buluştu. Yer yerinden oynadı. Sadece uçmakla kalmadı. Dünyaya bir mesaj verdi. Bana uçağını vermezsen ben daha iyisini yaparım. Ve şunu unutmayın. ABD'yi asıl korkutan Kaan'ın uçması değil ya da onların karşısına Kaan'ın çıkması değil. ABD'yi korkutan Kaan'ın satılması. Geçtiğimiz aylarda Endonezya ile masaya oturduk. Yaklaşık 48 adet Kaan satışı için anlaştık. 10-15 milyar dolarlık bir işten bahsediyoruz. Endonezya normalde Güney Kore ile çalışıyordu. Baktı ki Türkiye bu işi ciddiye alıyor, rotayı bize kırdı. İşte ABD'nin tüccar başkanı Trump ve ekibi bunu gördü. Bu Amerikan savunma sanayi için bir kabustur. Çünkü F-35 sadece bir uçak değil, bir bağımlılık aracı. O uçağı aldığında bakımını, yazılımını, parçasını ABD'den almak zorundasın ve ABD ile iyi geçinmek zorundasın. Ama Kaan bizim. Milli. İstediğimizde satarız. İstediğimiz gibi kullanırız. Büyükelçi Barak'ın o açıklamasının ardında yatan en büyük gerçek bu işte. Kaan projesi ABD'yi masada geri adım atmaya mecbur bıraktı. Yani savunma sanayimiz geliştikçe onlar geri adım atmaya başladılar. Peki bu açıklama yarın gidip uçakları alacağımız anlamına gelir mi? Tabii ki bu iş o kadar basit değil. Burada iki tane büyük engel var. Tabii oyalama taktiği olmadığını varsayıyorum. Birincisi Amerikan Kongresi yani Senato ve Temsilciler Meclisi. Orada Türkiye düşmanlığıyla beslenen çok güçlü lobiler var. Yunan lobisi, Ermeni lobisi, İsrail lobisi. Bunlar yatıp kalkıp Türkiye'ye F-35 verilmesin diye lobicilik yapıyorlar. Hatta yasa çıkarttılar. S-400 Türkiye topraklarında olduğu sürece F-35 verilemez diye. Trump istese bile kongreyi ikna etmek zorunda ama Trump tüccar. O işi çözmek istiyor. Büyükelçi de onun adamı olduğu için bu kadar rahat konuşuyor. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Oyalama taktiği. ABD bizi yine oyalıyor olabilir. Çünkü Kaan çok hızlı ilerliyor. Eğer ABD bize F-35 veriyoruz derse belki nasılsa F-35 geldi aceleye gerek yok deyip rehavete kapılacağız. ABD'nin en büyük taktiklerinden biri rakiplerinin milli projelerini öldürmektir. Geçmişte bizim uçak fabrikalarımızı nasıl kapattıklarını, devrim arabasını nasıl engellediklerini unutmadık. Şu anda da F-35 havucunu uzatarak
olarak bizi Kaan sevdasından vazgeçirmeye çalışıyor olabilirler. Ya da en azından bunu geciktirmeye. Buna çok dikkat etmemiz lazım. F-35 gelse bile Kaan projesinden 1 milim, 1 kuruş geri adım atılmamalı. Çünkü F-35'in anahtarı onlarda. Kaan'ın anahtarı bizde. Peki şimdi gelelim en önemli kısma. Büyükelçinin işletilebilirlik sorunu çözüldü dediği şey ne biliyor musunuz? ABD diyor ki o S-400'lerin fişini çekeceksiniz. Bu elbette kabul edilirse canımızı sıkacak bir karar olur. Ama devlet aklı bazen mevcut şartlara göre geri adımlar atabilir. Peki bugün bunu gerektirecek bir ortam var mı? Bölgede şartlar bu kadar gergin mi? Evet. Yunanistan ABD'den F-35 onayını aldı. Fransa'dan Rafale uçaklarını aldı. Hadi Rafale'leri Eurofighter'la dengeledik ama F-35'i F-35'le dengeleyebiliriz. İşte F-35 bu güç dengesini korumak için lazım. Kaan seri üretime geçip motoruyla, radarıyla tam hazır olana kadar yani bir 5-10 sene bizim o aradaki boşluğu doldurmamız lazım. F-35 Kaan gelene kadar bizi koruyacak kiralık bir koruma gibi düşünülebilir. Peki Kaan gelince F-35'e ihtiyacımız kalacak mı? Elbette hayır. Aslında bu iki uçak birbirinin rakibi değil. F-35 bir casus. Görevi düşman sahasına gizlice girmek, radarları tespit etmek, yerdeki hedefleri bombalamak ve arkadan gelenlere bakın düşman burada diye bilgi vermek. Hantal, çok hızlı değil. İt dalaşı dediğimiz havada kapışma işinde çok iyi değil. Ama görünmezlik konusunda gerçekten çok iyi. Kaan'sa bir avcı. F-35'ten çok üstün. Çift motorlu, güçlü, hızlı. Havada düşman uçağı gördü mü affetmez. F-35'ten daha yükseğe çıkar, daha hızlı uçar, daha sert manevra yapar. Yani Kaan daha çok F-22 dediğimiz ABD'nin o kimseye satmadığı süper uçağın sınıfında. Tabii Kaan gelince F-35 hiçbir işimize yaramayacak değil. Sadece olmazsa olmazımız olmayacak. Yoksa F-35 Kaan ikilisi olsa Türk Hava Kuvvetleri tam anlamıyla çağ atlar. Ama F-35'i alamazsak ne olur? Dünyanın sonu mu? Değil. Bence hiç önemli de değil işin açığı. Kaan'ı daha hızlı geliştiririz. Kızıl Elma gibi insansız savaş uçaklarımızla o açığı kapatırız. Zaten SİHA konusunda dünyada bizim önümüzde hiçbir güç yok. Belki de F-35'in devri kapanıyor. İnsansız uçakların devri başlıyor. Onu yakalarız. Hatta ben şahsi görüşümü söyleyeyim. S-400, F-35 için pazarlık konusu bile yapılmamalı. ABD'ye böyle bir tavizin verilmesini desteklemem. ABD der ki sen S-400'ü elden çıkar. Ben sana onun muadili olacak kadar Patriot bataryası hibe edeyim ve F-35 gerilimini bitirelim. O zaman başka tabii. Kim bilir belki de pazarlık bu şekilde yürüyor. Detayları zaman içerisinde öğreneceğiz. Biz şimdi kısaca bir toparlayalım. ABD Büyükelçisi'nin 4-6 ay içinde çözülür demesi Türkiye'nin masada elinin ne kadar güçlendiğinin ispatı. Eskiden size uçak yok diyenler bugün gelin anlaşalım diyorsa bu bizim mühendislerimizin, TUSAŞ'ın, o gece gündüz çalışan vatan evlatlarının başarısı. Kaan uçmasaydı inanın bana F-35'in F'sini bile konuşmazlardı bizimle. Önümüzdeki aylarda tablo iyice netleşir. Türkiye muhtemelen şöyle bir terazi kuracak. Bir kefede F-35'ler ve Adalar Denizi'ndeki güvenlik. Diğer kefede S-400'lerle tam bağımsızlık duruşu. Belki S-400'leri aktif değil moduna alıp F-35'leri alacağız. Bu bir taviz gibi görünebilir. Tabii çok detaya hakim değiliz. Bu yüzden taviz dediğimiz şey stratejik bir hamle de olabilir. Benim şahsi fikrim ve duam şu. F-35 gelse de gelmese de bizim asıl kızıl elmamız Kaan. Elin oğlunun uçağının anahtarı onda durur. Canı sıkıldı mı kullanma der, şifresini göndermez. Ama Kaan bizim ve bizim olan her zaman en iyisidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye S-400'lerden vazgeçip F-35'i almalı mı? Yoksa kalsın kardeşim biz Kaan'la yolumuza bakarız. 3-5 sene dişimi sıkarım ama tam bağımsız olurum mu diyorsunuz? Çoğu zaman bir tepki vermesem de yorumları tek tek okuyorum. O yorumlar bazen benim de ufkumu genişletiyor. O yüzden benim için değerliler. Allah'a emanet olun.